Italiano. İşte burası. Burası İsviçre'nin ulusal bağımsızlığını kazanması için öneme sahip olan bir hikayenin sergilendiği bir restoran arkadaşlar. Yemekleri de güzel. Hadi içeriye geçelim, oturalım ve ben size tarihçesini anlatayım. Benim tavsiyem mutlaka rezervasyon yaptırın. Gerçekten çok dolu oluyor. Burası geleneksel İsviçre lezzetlerini bulabileceğiniz bir restoran. Hemen arkamdaki duvarda bir Tatar yayı görüyorsunuz arkadaşlar. İsviçre'nin tarihi için çok önemli bir yere sahip olan bir yay bu. Aslında şu anda replikası, orijinali İsviçre Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenmekte. Ancak sadece 10 yıl öncesine kadar burada orijinal ok ve yay takımı sergileniyormuş. Bu Tatar yayı William Tell'e ait. Çocukken kitabını okumuştum ve tamamen hayal ürünü zannediyordum. Aslında öyle değilmiş. Ben de İsviçre'ye gelince öğrendim. William Tell aslında İsviçre'nin ulusal bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan iç savaşı tetikleyen kişiymiş. Yemeklerimizi söyledik. Yemeklerimizi yedikten sonra size detaylı hikayesini de anlatayım. Bu arada ne yiyelim derseniz dana etiyle yapılan Zürcher Schnitzel tavsiyemdir efendim. Sotelenmiş dana eti, krema ve yanında da biraz röşti. Yani haşlanıp rendelenmiş sonra da kızartılmış bir patatesle servis ediliyor. Bunun dışında çok çeşitli sosis seçenekleri de mevcut. Ancak etleri sipariş ederken mutlaka sorun. Şayet burada dana, kuzu ve domuz eti dahil her şey var. Et konusunda hassassanız içeriği sorup siparişleri öyle verin. Yemeğim geldi. Zürcher Schnitzel dana etli, yanında da röşti ile servis ediliyor. Burada da tabağa sığmayan diğer kısım var. Gördüğünüz gibi porsiyonlar bayağı bol arkadaşlar. Bu da ayın sosisi. Sosis tabağı 27 franktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tabak ise 32-34 frank. Şu an bulunduğumuz restoran 1467 yılında inşa edilmiş. Elbette restorasyon geçirmiş ancak hala ilk inşa edildiği haliyle korunmakta ve kullanılmakta olan bir restoran. Elbette burası tarih boyunca çok farklı amaçlar için kullanılmış ancak ilk olarak burasının yapılma amacı askeri malzemelerin saklanması için kullanılan bir depo olması. Mesela eğitim için kullanılmış, hapishane olarak kullanılmış, pek çok farklı alanda değerlendirilmiş. Ancak tarihler 2. Dünya Savaşı'nı gösterdiğinde burası yeniden askeri malzemelerin saklandığı bir depo haline almış. Elbette ki bu süre içerisinde çok önemli şeyler de burada depolanmış. Bunların arasında İsviçreli ünlü kahraman William Tell'in ünlü Tatar yayı da var. Ben size biraz William Tell'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ben William Tell'i aslında masal kahramanı zannediyordum ancak öyle değilmiş. İsviçre için son derece büyük bir öneme sahip bir karakter aslında. William Tell İsviçre'de aslında dağ köylerinde kendi halinde çalışan, kendi halinde çabalayan bir çoban. Dağcılıkla, çobanla, hayvancılıkla uğraşan bir yurdum insanı. Bir tane de oğlu var. Eşi vefat etmiş. 8-9 yaşlarında bir oğlu var. William Tell bir gün köyünden şehre iniyor. O dönemde İsviçre Avusturya boyunduruğu altında. O bölgenin valisi de Avusturya İmparatoruna hayran, deyim yerindeyse çok amiyane bir tabirle kusura bakmayın, Avusturya İmparatorluğu'nun tam bir yalakası olan bir vali. Yok yere bir emir veriyor askerlere bu vali. Diyor ki şehrin meydanına bir tane direk dikeceksiniz. O direğin üstüne de bir şapka koyduruyor. Ama bu şapkanın üzerinde Avusturya İmparatorluğu'nun amblemi var. Ve vali diyor ki bu direğin önünden geçen herkes durup bu şapkaya selam vermek zorunda. Elbette o dönem korkudan o bölgedeki insanlar bunu yapıyormuş. Ancak valinin bu emri bizim gözü kara, yüreği pek William Tell'imize işlemiyor tabii ki. William Tell selam vermeden bir geçiyor, iki geçiyor. En son tabii askerlerin dikkatini çekiyor. Diyorlar ki sen buna selam vermiyorsun. Ben diyor onun boyunduruğu altında değilim. Ben onları kabul etmiyorum. Selam vermeyeceğim. Askerler selam vereceksin diyor. William Tell vermeyeceksin derken orada bir hengame çıkıyor, bir kargaşa çıkıyor. Halk elbette ki William Tell'i destekliyor. İnsanlar homurdanmaya başlıyor. Askerler selam vereceksin diyor. William Tell, hayır efendim Avusturya İmparatorluğu'nun boyunduruğunu kabul etmiyorum. Ben ona selam vermem diyor. Aralarında harale gürele çıkıyor ve William Tell tutuklanıyor. Bunun üzerine halk elbette homurdanmaya başlıyor. Durduk yere bu adamı niye tutukladınız, bu zaten doğru bir şey değil diye valiye de tepki göstermeye başlıyorlar. Sonra valinin bu süre zarfında kulağına şöyle bir bilgi gidiyor. William Tell
İsviçre'nin en iyi atıcısı. Ok ve yay kullanma konusunda uzman diyorlar. Vali de o zaman diyor ki getirin bunun oğlunu. Hani o bildiğimiz başının üstüne elma koyup metrelerce öteden nişan alınması var ya, işte o olayın temeli William Tell arkadaşlar. Oğlunu getirtiyor William Tell'in ve William Tell'e diyor ki 100 adım geriden oğlunun başındaki elmayı tek bir okla vurmayı başarırsan eğer hem seni hem çocuğunu özgür bırakacağım ve rahat bırakacağım. Herkes tamam diyor tabii ki. William Tell'in oğlunu getiriyorlar, sahneyi hazırlıyorlar, halk toplanıyor. William Tell eline 2 tane ok alıyor. Sırtından oku çekerken 2 ok aldığını fark ediyor vali. Nişan alıyor, tek bir atışla, ilk atışında oğlunun başının üstündeki elmayı vurmayı başarıyor. Normal şartlarda özgür kalması lazım. Ancak o karakterdeki bir vali bunu yapmıyor. Vali William Tell'i ayağına çağırıyor ve diyor ki ben senin elinde 2 tane ok gördüm, neden? William Tell de diyor ki eğer oğlumu vursaydım ikinci ok senin içinde. Bunun üzerine vali William Tell'i ve oğlunu tekrar tutuklatıyor. Bana suikast niyetleri vardı diyerek. Baba oğlun yargılanma sürecinde halk çok tepki gösteriyor. Çevre kantonlardan, çevre şehirlerden insanlar tepki göstermeye başlıyor. Valiye daha da çok sinirleniyorlar. En son William Tell ve oğlu Luzern'de hikayesini anlattığım bir göl var. Luzern'den daha önce bahsetmiştim. Luzern'den gemiye bindirilerek hapishaneye naklettirilmek isteniyor. Ancak fırtına çıkıyor ve fırtınada gemi batıyor. William Tell ve oğlu yüzerek karaya çıkmaya başlıyorlar. Alp Dağları'na çıkıyorlar ve Alp Dağları'nda İsviçre'nin ilk iç savaşı, özgürlük savaşını başlatıyorlar. Aslında William Tell farkında olmadan İsviçre'nin bağımsızlık savaşını başlatmış ve İsviçre'nin özgürleşmesini sağlamış bir karakterdir. Bu sebeple de İsviçre ulusal benliği açısından William Tell'in hem hayatı hem de bıraktığı hatıraları çok önemli. Belirttiğim gibi eğer William Tell'in ünlü Tatar yayının orijinalini görmek istiyorsanız İsviçre Ulusal Tarih Müzesi'ne gidebilirsiniz ya da kısaca burada hem lezzetli bir yemek yiyip hem de restorandaki replikasını görebilirsiniz. Restoran Toykaus Keller'den çıkar çıkmaz hemen dümdüz yürüyorsunuz. Ara sokak zaten burası. Tam karşınıza Frau Münster yani Kadın Manastırı çıkıyor. Oranın da çok özel bir hikayesi var. Instagram hesabımda daha detaylı anlattım ama gelin size burada da anlatayım. İşte karşınızda Kadın Kilisesi ve Kadın Kilisesi Meydanı. Zürih'te en sevdiğim alanlardan bir tanesidir. Hemen karşıda keyifli, güzel bir kahve alıp meydanda güneşin altında oturup şu an İsviçrelilerin yaptığı gibi günün tadını çıkarabilirsiniz.